Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Ancak gündeme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları damga vururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceklerini, yüksek faize müsaade etmeyeceklerini, bu ülkenin ithalat cenneti olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parasını Türk lirası mevduatta tutan vatandaşlara kur garantisi vereceklerini söyledi. Böylelikle örtülü faiz artırımı yapmış oldu. Sizlere bu sistemin nasıl çalışacağını anlatmak istiyorum. Bu sistem şu şekilde çalışacak. Dolar Türk lirası kuru 20 Türk lirası, faiz ise %15 ise doların getirisi 23 TL olacak. Yani %15 faiz farkı. Eğer yatırımcı parasını Türk lirası mevduatına tutar ise ve dolar kuru 23 Türk lirasını aşar ise, örneğin 30 lira oldu diyelim, aradaki bu 7 Türk lirası farkı devlet tarafından karşılanacak. 23 Türk lirasının altında kalması halinde ise yatırımcı %15 faizini almış olacak. Bu mevduatın tamamen dolara endekslendiğini bizlere gösterirken, ancak yeni sistem bazı soru işaretlerinde beraberinde getiriyor. Bu işin finansmanı hazine tarafından yapılacağı ifade edilirken, bunun nasıl finanse edileceği açıklanmadı. Bunu para basarak kapatırsa basılan her para enflasyona sebep olacak ve bu da kurdaki artışları tetikleyeceğini düşünüyorum. Artan kur tekrar enflasyon yaratacak. Sonunda bu enflasyon daha çok kur artışına sebep olacak. Bu durum döngü halinde alması muhtemel görünüyor. Merak edilen şey ise bu döngünün nereye kadar gidebileceği. Şu anda Türk lirası mevduatlarında 1,9 trilyon Türk lirası var. Kur diyelim %10 artış gösterdi. Bunun devlete maliyeti 190 milyar Türk lirası olacak. 2022 yılı bütçesine göre 2022 yılının tamamında devlet kurumlar vergisi 183 milyar Türk lirası olarak belirlenmişti. Yani kurdaki %10'luk artış sadece hazine tarafından toplanacak bir yıllık kurumlar vergisi tutarına eşitleniyor. Yani kurdaki artışın finansmanı neredeyse imkansız gibi. Bu finansman nasıl sağlanacağı konusundaki belirsizlikler sürerken, ayrıca ihracatçı şirketlerde de ileri vadeli kur garantisinin hangi kur hesabıyla yapılacağı da muallakta. Verilen kur garantisi ile o tarihte oluşan kur garantisi arasında fark doğar ise, buna nereden karşılık ayarlanacak ve nasıl finanse edileceğini merak ediyorum. Tabii ki bu detaylara ilişkin gelişmeleri de yakından takipteyim. Verilecek bilgiler ışığında piyasanın da yönünü tayin edeceğini düşünürken, bugünlerde kısa vadede bunun örtülü bir faiz artırım kararı olması nedeniyle kurda çok sert değer kayıplarının yaşandığını gördük. Kurdaki düşüşün devam edebilmesi için detayların bir an önce açıklanması gerekiyor. Eğer bu süreç uzar ise kurdaki tekrardan artışları yaşamamız mümkün. Görüşlerimi değiştirmezken kur tarafında ve yükseliş eğiliminin de devamını bekliyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında temettü,
Stopaj vergisinin %15'ten %10'a çekildiğini de görürken bunun özellikle temettü verimliliğini yüksek şirketlerin karlılığına pozitif yansımasını bekliyorum. Ancak sabah saatlerinde hisseler üzerinde böyle bir pozitiflik de yaşanmadı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,35'lik değer kaybı ile 2056 puan seviyesinden tamamlarken gelen açıklamalar özellikle bankacılık sektörü hisselerine de pozitif yansıdığını görüyorum. Bugün yurt içerisinde sabah saatlerinde açıklanan Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında 68,9 puana gerilerken Ağustos 2020 yılından bu yana en düşük seviyeyi de görmüş oldu. Tüketici güvenindeki düşüş devam ederken dolar Türk lirası tarafında dediğim gibi görüşlerim değişmedi. Düşüşlerin sınırlı kalacağı ve yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ise Cuma günü başlayan düşüş devam ederken 2150 seviyesi borsada belirleyici bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde yükseliş eğiliminin tekrardan hız kazanabileceğini, bu seviyenin altındaki satışların ise satış baskısının devamını getireceğini bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Noel tatilinin yaklaşmasıyla fon yöneticilerin tatile çıkması fiyatların ve hacimlerin düşmesine neden olurken küresel anlamda da volatilitenin azaldığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Dün dolar endeksi yatay seyrini sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi de gözlerimden kaçmadı. Bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,4290 seviyesindeki hareketleri sürüyor. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi korurken ons altında da görüşüm değişmedi. Doların küresel bazda değer kazanacağı bir yapıda ons altındaki yükselişlerin satış fırsatı oluşturduğunu sizlere defalarca vurguladım. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Fed'in tapering artırması sebebiyle satışlarına devam ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde cari hesap verilerinde yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesinde dolar endeksine paralel bir yatay seyir sürerken paritedeki satış beklentimi de sürdürüyorum. Euro Türk lirasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert değer kayıpları yaşanırken Euro Türk lirasında da dolar Türk lirasındakine benzer bir görüşe hakimim. Gelen açıklamalar yönü belirleyecek olsa da yükseliş eğiliminin devamını bekliyorum. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Louis, koronavirüsün Omikron varyantının ekonomiye önceki varyantlara göre daha küçük bir etkisi olacağını savunurken Euro bölgesinde enflasyonun ilk anda beklenen kadar geçici olmayacağını da vurguladı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün kurdaki yükselişin 18 Türk lirası üzerine doğru devam ettikten sonra kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle mevduat tarafında Türk lirası mevduatların kur hareketlerinden zarar görmeyecek şekilde destekleneceğinin açıklanması ile sert hareketlerle 11 seviyelerine kadar geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün yurt içerisinde tüketici güveni verisi açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde cari denge verisi de önemini korurken yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 12,50 ve 12,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 13 Türk lirası ve 13,52 Türk lirası seviyelerini
yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda parite tarafında yatay görünüm devam ederken tarihi zirve olarak karşımıza çıkan 20,69 Türk Lirası'nı da test etti. Sonrasında kabine toplantısının ardından yapılan Türk Lirası'nı teşvik edecek ve özellikle Türk Lirası mevduatı ile döviz mevduatları arasındaki kur riskini ortadan kaldıran açıklamalarla birlikte sert geri çekilmenin yaşandığını ve 14 Türk Lirası'nın da altını gördüğümüz fiyat hareketlerinin gerçekleştiğini gördük. Bu sabah itibariyle 15,25 seviyesinden fiyatlanan çaprazda Avrupa'da ve yurt içerisinde tüketici güveni verilerinde yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'nda 13,85 ve 14 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Olası yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 15 Türk Lirası ve 15,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Ons altın tarafında ise gram altında 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamaması, 50 günlük ve 200 günlük hareketli üstsel ortalama seviyesi olan 1795 ile 1793 dolar seviyelerin altında bu sabah saatleri itibariyle de fiyatlanan ons altında yıl sonunda yurt dışı dahil tatil havasının yayılmasıyla birlikte yatay hareketlerin devamını bekliyorum. Bugün veri akışı sakin ve fiyatların değişmediği sınırlı bir etkinin yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,42 ve dolar endeksinin 96,50 seviyesindeki fiyatlamalarının da devam etmesi oynaklığın, volatilitenin sınırlı kalmasına yol açacağını düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1785 dolar seviyesi destek konumunu korurken 1800 dolar seviyesi de psikolojik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Gram altın tarafında ise gram altında ons altının hareketlerinin sınırlı kalmaya devam ettiği görülürken genel olarak fiyatlarda belirleyici kur tarafındaki oynaklığın neden olması ve bu konuda dün kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaların ön plana çıktığını görüyoruz. 1062 Türk Lirası seviyesini dün tarihi bir zirve olarak test ettikten sonra Türk Lirası mevduatlarının döviz hareketlerinden etkilenmemesi konusundaki verilen güvence ile birlikte sert geri çekilmelerin yaşandığını ve 720 Türk Lirası'nın seviyelerine kadar da geri çekildiğini gördük. Bu sabah dolardaki %9'luk geri çekilme ile birlikte de 700 Türk Lirası seviyesinden konsolide olmaya çalıştığını görüyoruz. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde gram altına teknik olarak baktığımızda 685 Türk Lirası'nın destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise 720 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.